Evet, Dede Ağaç videosuna hoş geldiniz. Şimdi sınırı geçtik. Yavaş yavaş Dede Ağaç'a doğru geçerken ufak bir videoyu açalım istedik. Bizim yaklaşık bir yarım saat kadar yolumuz var. 3 gün Dede Ağaç'ta olacağız. Burada biraz yeme içme rehberi gibi bir video olacak. Aslında biraz denize gireceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz ve ondan sonra tatilimizi tamamlayacağız. Dede Ağaç diğer geziler gibi çok fazla tarihi içerikli bir video olmayacak çünkü öyle bir yer değil burası. Ama size bol bol buraların fiyatlarını, yenilecek içilecek yerleri göstermeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce siz çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bir kontrol edin, abone olmadıysanız abone olup bir de like'ınız varsa onu alırsak seviniriz. Dede Ağaç videosu başlasın. Dede Ağaç'taki ilk durağımıza geldik. Karnımız çok aç. Hemen böyle bir fırına geldik. Öneriyle geldik bu arada. Lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bakalım adını yazarız buraya şimdi. Ben de tam hatırlamıyorum. Bir tane klasik bugassa söyledik. Bir tane peynirli söyledik. Şeker falan durumu nasıl? Çok şekerli mi değil mi? Değil. İşte yılların evliliği olunca anlayabiliyorum şeyinden. O kadar açım ki ağzıma böyle komple hepsini attım. Bence çok şekerli değil ki üstüne pudra şeker de koydurdum. Güzel. Şimdi kahvemden büyüdüm. Toplamda hepsini 10 euro ödedik. 2 kahve. Kahve, Fred Espresso, 2 porsiyon börek, bir de şöyle bıttık küçük 2 tane de çay aldık. Bıttık neydi o? Börek. Neydi o? Kıymalı. Kıymalı mı? Hadi afiyet olsun. Benim yorumuma gelirsek lezzetli, güzel. Bu kremalının şekeri düşük olduğu için ben bir sevdim. Hatta onun böyle şekerini yükseltmek için pudra şekeri de biraz desteklendi. Güzel bir oldu. Ama sanki biraz bana porsiyonu bu diğer miskis var ya adı. Salgamis. İşte oraya göre sanki bir tık daha küçükmüş gibi Biraz geldi. küçük. Biraz daha boyut olarak küçükmüş gibi geldi ama gerçekten lezzetliydi. Ben beğendim. Evet, odamıza geldik. Odayı dağıtmadan hemen şöyle bir bahsedelim. Burası Dede Ağaç'tan biraz daha ileride Makri ile Dede Ağaç arasında Nea Chili diye bir bölge. Biz denize yakın bir yer tercih ettik. Yaklaşık 200 metre falan direkt böyle denize yürüme mesafesinde. O da küçücük. Şöyle bir tur atalım desek attık herhalde. İşte ben bir döneyim. Hop. Burada yatak. Mutfak. Buzdolabı. Şurada bir ocaklı fırın var. Bir tane kettle'ımız var. Ve bir de banyomuz var. Zaten bizim de başka ihtiyacımız olan bir şey yok. Zaten buradaki genel olarak bu Yunanistan bölgesindeki kiralık evler vesaire böyle küçük basit şeklinde oluyor. Çok bir büyük bir beklentiniz varsa otel tercih etmeniz gerekecek. Evet, öyle bir şey yapmanız gerekebilir. Ya da kalabalık olacaksanız ona uygun evler var. Böyle bir şey araştırabilirsiniz. Bizim için burası gayet yeterli. Eşyalarımızı yerleştiriyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz ve denize gidiyoruz. Evet, Nea Chili bölgesindeyiz. Dede Ağaç'tan böyle bir 4-5 kilometre ötede Makri'ye giderken küçük bir sahil kasabası olarak düşünebilirsiniz. Böyle denize paralel uzanıyor. Hat boyunca böyle beachler falan var. Ücretsiz alanlar da var. Ücretli alanlar da var. Biz şu an self servis olan ücretsiz bir noktadayız. Herhangi bir şekilde şezlonga falan para ödemiyorsunuz. Yiyeceğiniz, içeceğiniz bir şey varsa alabilirsiniz. Burada yiyecek birazcık daha dar kapsamlı. Hani böyle tost, börek gibi bir şeyler var. Şimdi yan tarafta bir tane daha böyle büyük bir beach var. Orada da ön sıralarda eğer şezlong vesaire alırsanız bir 50 euro harcama limiti var. Arka taraflar ücretsiz. Sadece yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Mutfağı daha geniş görünüyor. Biz de biraz acıktık. Şimdi oraya gideceğiz. Hem biz bir şeyler yeriz hem de size de fiyatları, mutfağı gösteririz.
az önce denize girdiğimiz plajın hemen yan tarafındaki yere geldik. Mekan Cave bir şey Cave diye uzun bir ismi var ama genel olarak her yerde Cave yazıyor. Oraya geldik. Çok büyük bir yer. 3 farklı yerden oluşuyor aslında. Böyle bir kop parti DJ olan bir yer. Yan tarafında bir sushi restoranı ve onun yanında da taverna şeklinde olan bir yerden oluşuyor. Ciddi büyük bir menüleri var. Ortam kalabalık. Eğlenceli de bir yer. Biz şimdi bir şeyler sipariş ettik. Yemeğimizi bekliyoruz. Bizim amacımız yemek. Fiyatlara gelince de fiyatlar normal. Ortalama Yunanistan fiyatlarıyla aynı. Yani özel bir beach fiyatı vesaire falan yok. Standart fiyatlar aslında. Hani mekanın lükslüğüne göre kıyasladığım zaman hatta uygun bile sayılabilir. Ama tabii euro oldu 45 lira. O 50 diyelim gitsin. Siz izlediğiniz zaman kaç olur onu bilmiyorum. Şimdi siparişlerimiz geldi. Kabak kızartma, kalamar, bir de cacık söyledik. Porsiyonları görmeniz açısından gösteriyoruz. Yani gerçekten yine büyük. Şuradan bir kabak kızartmanın tadına bakıyorum. Çaktım ben. Adam. Alamadım. Gayet güzel. Çok çıtır değil ama bu arada. Bu her yerde fark ediyor bu arada. Bir standardı yok gibi. Kalamarı böyle bacaklarıyla servis ettiklerine bayılıyorum. Buradan hemen bahaneyle kapat. Vallahi acıkmışız da çok iyi geldi. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Bu taraflara gelirseniz bence uğrayabilirsiniz. Hesabını bana kitledin, hesabını bana. Evet, toplam hesabımız 37.90 euro. Ne yedik? Kalamar yedik, cacık yedik, bir de kabak kızartma yedik. 2 tane içeceğimiz var. Ben bir Retsina içtim, Hüseyin'le bir tane bira içti. Toplam 37.90 euro. Yediklerimizden gayet memnun kaldık. Bence geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Bir de dondurma ikram ettiler. Sağ olsunlar. Her Yunan restoranında olduğu gibi bir tatlı ikramları var. Bence gayet güzel bir yer. Gelindiği zaman uğranabilir. Fiyatlar gayet normal. Ben bu bölgeye geldiğim zaman ve dışarıda özel bir şey yapmayıp sadece denize gideceğim vesaire yapacağım desem ben sabah evden çıkarım, buraya gelirim, akşam evime geri dönerim. Bütün ihtiyaçlarımı burada karşılayabilirim yani. Bence de kalite olarak yüksek bir yer bu arada. Kalite olarak yüksek bir yer. Gayet memnun kalırsınız. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Evet, efil bir akşam. Şimdi Dede Ağaç'a geldiğinde hep böyle deniz mahsulleri falan yiyorsunuz ya. Et yemek isterseniz de böyle daha çok yerellerin geldiği bir restorana geldik. Son zamanlarda çok fazla övülüyor. Çok da eski bir tarihi yok aslında. Adı Tisiciko. Dede Ağaç merkeze çok yakın. Stekleri çok meşhurmuş. Biz de bir ribeye söyledik. Geldiğinde tekrardan kamerayı açar yorumlarız. Bekliyoruz. Evet, önden salata ve patatesimiz geldi. Allah Allah. Şöyle, şu üstündeki sos çok güzel, aroma katmış. Hardal falan var. Şurada böyle kremamsı bir şey. Gerçekten lezzetli. Böyle bakayım. Kamera arkasını besleme. Please. Sorry. Just one pepper. Yes. Thank you. Vallahi servis hızlı. Ya Yunanistan'da bu var ya böyle gerçekten hızlı bir şekilde geliyor her şey ya. Ben bu kadar hızlı pişireceklerini geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Etimize geldi bu arada. Çok pişmiş istemediğimiz için. Belki de. Bakayım hemen.
Oradan önce olsa. Desem. Ortaları iyidir bunun şimdi. Biz orta pişmiş istedik. Böyle orta yerinden alabilirsem. İnşallah. Mükemmel mi? Bence değil ama güzel yani. Kötü de değil. Ha. O zaman hadi biz yiyelim. Yorumları en sona saklayalım. Yok, arkadan arkaya damakta sonradan daha güzel tatlar geldi. Dur bakayım. Anlayamamışım, ben bir tane daha yiyeyim. Neyse tamam. Yiyelim, sonra tekrar yorum yaparız. Şöyle toparlayacak olursak, bir daha gelirsem kesinlikle gelirim buraya. Yediğimiz, sipariş verdiğimiz 3 şeyin üçünden de çok memnunum. Patates bence şahaneydi. Et de gayet iyiydi. Salata, ya salata diye bakabilirsin ama hakikaten çok güzeldi. İçindeki zeytin, zeytinyağı vesaire hepsi çok iyiydi. Yediğim her şeyden %100 memnunum. Ben çok mutluyum. Valla ben de çok mutluyum. Ben sadece şey uyarısında bulunabilirim. Hani bizde orta pişmiş dediğimiz şey neredeyse iyi pişmişe yakın geldi şimdi bizde Türkiye'de çoğunlukla. Hani evet. Eğer aklınızda öyle bir şey varsa iyi pişmiş olarak sipariş edebilirsiniz. Yani orta ve iyi pişmiş istiyorsanız burada gelen orta size büyük bir ihtimalle az pişmiş gelebilir. Az pişmiş olarak gelebilir. Tercihe bağlı. Evet. Onun harici yediğimiz 3 tabağında 3'ü mükemmeldi. Ben de. Yani tekrar gelin. Bir daha kesinlikle gelirim. Fiyatlar da gayet iyi bu arada. En son bir hesap geldiği zaman bir hesabı tekrar paylaşır mıyız? Paylaşırız. Evet, Zafra'ya geldik. Dedeağaç'ta börek denince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi burası Zafra. Burası bu arada yeni yeri. Eski yeri de hemen yolun şu tarafında. Birbirine çok yakın. Konumlarda genelde öbür taraf çıkıyor. Geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Yalnız biz bugün tekrardan yiyemedik. Çünkü 15 Ağustos, eğer 15 Ağustos tarihinde bir seyahat planlıyorsanız birçok yerin kapalı olacağını göz önünde bulundurun. Biz şimdi kendimize açık bir yer bulalım ve kahvaltı yapalım. Evet, Zafra Kapor yol üstünde Zeynak diye bir tane börekçi var. Oraya geldik. Oo, saçlarınız uçuşuyor Gülüş Hanım. Yedik, içtik, şimdi yorumlarımızı yapabiliriz. Öncelikle diğer yerlere kıyasla bence bir tık daha pahalı. Hijyen sorunu var. Kadın böyle eliyle falan koyuyor. Yoğunlar. Hani onun da etkisi olabilir ama ne kadar yoğun olursa olsun. Böyle bir hijyen problemi var. Börekler güzeldi ama pis olan şeyler bazen güzel olabilir. Belki ondandır. Hani siz de böyle bir yer bulmak istiyorsanız gelebilirsiniz ama Çok da önerilen bir yer değil. Yani şöyle, yani bir sürü börekçi varken anca böyle bir her yerin kapalı olduğu bir gün anca gelinir. diğer börekçiden bahsedelim. Biz oraya daha önce gitmeyelim dedik. Orası da çok hani meşhur yerlerden bir tanesi. Orası fiyat performans olarak bayağı yüksek bir yer bu arada. Hani orayı ziyaret edebilirsiniz. Hüseyin, bizim eski videoda vardı. Hüseyin koyar şimdi onu da oraya. Börek kısmımız burada tamamlanıyor. Biz artık denize gidebiliriz. Bugün biz dünün aynısını yaptık. Aslında bugün başka bir planımız vardı. Nama Beach Experience Club vesaire falan diye bir yer vardı. İnanılmaz güzel bir mutfağı varmış aslında. Oraya gitmek istiyorduk ama bugün burada bir resmi tatil olduğu için her yer kapalı. Açık olan yerlerde inanılmaz kalabalık olunca biz dün yaptığımız gibi şu yan taraftaki hemen arkadaki plajda takıldık. Gene hemen Kava'ya geldik. Bugün burada yemekleri yedik. İçeride herhangi bir şey açmadık. Kamerayı vesaire falan açma durumumuz olmadı. Çünkü inanılmaz fazla müzik vardı içeride. Biz bu plandan ama inanılmaz mutluyuz. Deniz güzel, her şey güzel. Özellikle plaja girdiğimiz yeri biz çok sevdik. Çünkü sadece yerel insanlar geliyor. Herhangi bir harcaması yok, limiti yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, oturuyorsun, çayını kahveni içiyorsun, gidiyorsun. Burayı deniz olarak sevdik. Burayı da mutfak olarak sevdik açıkçası. Gelen herkese öneririz.
Diğer 2 tane bahsedeceğim plajda Nama ve Baja diye 2 tane plaj var. Nama'ya Instagram üzerinden yazabilirsiniz rezervasyon için. Bence rezervasyon yapmanız faydalı olacaktır. Baja ile ilgili de çok bir bilgimiz yok açıkçası. Girip görme imkanımız olmadı çünkü kapalı. Gelirseniz ama önerilen yerlerden bir tanesi, biz de öneririz. Biz şimdi eve gidiyoruz. Üzerimizi değiştirip Dede Ağaç merkeze geçiyoruz. Evet, otelimize gittik. Üzerimizi başımızı değiştirdik. Biraz dinlendik. Ondan sonra Dede Ağaç merkeze geldik. Şimdi burada planımıza göre 2 tane ayrı yere gitme gibi niyetimiz var. Bir tane böyle bir kokteyl bar gibi bir yer var. Bir de bir yemek yiyelim istiyoruz. Taverna yani taverna şeklinde bir yere gideceğiz. İşte hangisi bakalım açık, ikisi de açık mı, ikisine de gidip gidemeyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü bugün bir tatil günü olduğu için her yer kapalı, az yer var. Bazı konularda sorun yaşıyoruz. Siz videonun bu zamana kadar olan bölümünü beğendiyseniz bir beğenirseniz seviniriz. Bir de hani abone değilseniz bir kontrol ederseniz, abone olursanız biz çok seviniriz. Bu videoda biraz normal standart videolardan farklı olarak çok fazla tarihi bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü Dede Ağaç'ta tarihi bir yer yok açıkçası. Bir tane kilisesi var, bir tane müzesi var, arkeoloji müzesi. Oraya da daha önce gittik zaten. Bir de şey var. Deniz feneri. Deniz feneri, yani çok öyle şey değil. Burası daha çok hani yiyelim, içelim, denize girelim, alışveriş yapalım, dönelim. Aynen, Türkler buraya neden sık gelir? Bir, İstanbul'a, Türkiye'ye çok yakın. 2, denizi güzel. Yediğiniz içtiğiniz her şey çok keyifli. Farklı bir ülke, farklı bir kültür. Bu yüzden ziyaret etmek için geliyorlar. Hani herhangi bir tarih, kültür vesaire için, kültür değil pardon, tarih için vesaire gelmiyorlar. O yüzden biz de öyle bir tarihi gezi yapmıyoruz zaten. Siz Dede Ağaç'a geldiyseniz neden geldiğinizi ya da gelmek istiyorsanız neden gelmek istediğinizle ilgili bir aşağı yorum yazın da bir konuşalım, sohbet, muhabbet edelim. Hani güzel olur, bence güzel olur. Burası dediğimiz gibi genel olarak hani alışveriş yapalım, günübirlik birkaç günlüğüne bir yerde kaçalım, gelelim şeklinde bir yer. Ama haliyle yaz döneminde, tatil dönemlerinde çok kalabalık oluyor. O yüzden sakinlik istiyorsanız ve bu dönemlerde geliyorsanız bizim kaldığımız bölgeyi tercih edebilirsiniz. Ben bu arada gerçekten memnun kaldım. Bizim kaldığımız bölgeyi biz şunun için seçtik. Denize girmek istiyoruz. Yani bu Dede Ağacı merkezindeyseniz denize girecek yerler hep zaten bu daha çok öbür tarafa, bizim kaldığımız yerlere doğru yer alıyor. O yüzden orayı seçtik. Hem merkeze yakın olalım dedik, hem de denize girebilelim dedik. Nea Çili miydi? Nea Çili. Öneririz yani, sakin bir şey istiyorsanız oraya gelin yani. Şimdi o zaman biz bir etrafta bir tur atalım. Size birkaç yeri gösterelim, öyle bir ortalığı gösterelim. Bakalım, bu normalde ben şu anda şeyi çekecektim. Bir de market ve alışveriş fiyatlarını çekecektim ama çekemeyeceğim. Belki o ekstra bir video olabilir. Siz o videoya, burada alışveriş ve fiyat bölümü gelmezse siz diğer videoya bakarsınız. O zaman biz şimdi etrafa biraz dolaşıp sonra da gidelim, yiyelim, içelim. Güzel bir kokteyl bar varmış. Haydi. En ünlü dondurmacılardan bir tanesi. Geldiğiniz zaman uğramanızı tavsiye ederiz. Neydi adı? Galateria tabii ki. Galateria Paleos. Biz buraya geçen sene de gelmiştik. Geçen sene de çok sevdik. Şimdi önden geçerken heyecanlandık. Hemen bir tane daha yiyelim dedik. Evet, birer tane daha aldık. Ben damla sakızlı, Hüseyin Bey Antep fıstıklı. Çünkü babasının evinde de hep Antep fıstıklı. Biz hep Antep fıstığı. Neredeyse bütün çeşitlerin fiyatı bir tane, bir kaşığı 1,5 euro. Evet. Bir Antep fıstığı gibi nitelikli bazı ürünler var. Onlarınki 2 euro. İnanılmaz lezzetli. Kesin gelin, bir tur atın. Yani geçerken alın bir pasıl. Dondurma ya, her türlü yenir. Bir de bu lezzetli güzel. Bir de. Evet, yani. güzel. Bir yer daha kapalı. Burada... Meryem Ana Azizliği. Aziz zaten Meryem Ana. Azizliği ama ben orada bir kelime esprisi çok yaptım anlayana. Burası da böyle önerilen bir yerlerden bir tanesiydi. Biz de bugün aslında buraya gelmek istiyorduk ama burası kapalı. O zaman alternatif bir yer bakacağız. Bir sürü başka yer var zaten. Açık yerler de var. Başka yerler. Buraya not alın. Burada aynı zamanda köpek balığı yapılıyor.
Hep yemek istediğiniz şey. Ben zaten hep çocukluğumda köpek balığı Tabii. yerdim. Merak ediyordum ama. Neyse o zaman hadi başka bir yere bakalım. Evet, yemek öncesi böyle bir kadeh bir şeyler içelim istedik. Böyle hafif olacak şekilde. Bir tane böyle Aperol Spritz'ci var. Kokteyller falan var. Tam böyle merkezde, Deniz Feneri'nin hemen orada. Yine önerilen yerlerden. Geldik şimdi, onları sipariş ettik. Fiyatlar da uygun. 6-7-8 euro civarında fiyatlar var. Şu an tam Güldeniz'in yan tarafından görüyorsunuz. Ben gene de büyütüp tekrar koyacağım orayı. Güzel yani, gelip böyle dinlenip sakin chill yapmak için güzel bir yer. Chill dedim, bak ne kadar beyaz yakalıyım. Şu an ben birazcık şey oldu. Neyse bize afiyet olsun. Çok büyük bir ev müsaade ederek karşı tarafa geçtik. Sırada diye bir yere geldik. Önerilen, sevilen yerlerden bir tanesi. Taverna ama aslında hani böyle bir şey dokunuşların olduğu taverna gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyler sipariş ettik. Neler ettik? Söyleyeyim mi? Söyle, daha gelmedi ama. Beni durduruyorsunuz. Geldiğinde tekrar çekeriz. Bir salata söyledik, bir ızgara söyledik. Bir tane special, özel bir tane hudo varmış. Şunu söyledik. Gördüğünüz o çeşitleri çok fazla burada. Başka şeylerimiz de geliyor. Cacığımız ve şeyimiz geldi. Evet, servisler çok hızlı burada. Ondan sonra dedik. Ondan sonra caciki, uskumru ve ahtapot söyledik. Neredeyse hepsi geldi zaten. Evet, bir ızgara ahtapotumuz geldi. Evet, yedikten sonra gelmedi. Yedikten sonra da bir yorumlarımızı yapar. Tekrar sizinle şey yapalım. Bir kritik yaparız. Bizle paylaşalım. Bize abi. Çok heyecanlı bir şekilde tekrardan açtık. Çünkü gelen her şeyi denedik. Hepsi gerçekten çok lezzetliydi. Bir tek de ekmek harcı. Ekmek neden böyle çok anlamadım. Onu ben de anlamadım. Yani ekmek sadece. Izgara mantar mükemmel. Füme uskumru. Durduracağım. Izgara mantar yediğim en iyi mantar. Ve Çok. 4,5 euro. Fiyatlar falan çok iyi. Ahtapot çok güzel. Füme uskumru çok güzel. Salata zaten çok güzel. Cacık standart güzellikte. Yani yediğimiz her şeyden şu anda gayet mutluyuz. Mekanla ilgili ben şöyle bir bilgi vereyim. Rezervasyon yaptırmıyor. Gelirsiniz. Yer varsa oturursunuz. Yer yoksa sıraya girersiniz isterseniz. Ve fiyat performans bence çok yüksek. Yani çok çok iyi. Ek olarak şunu bir öncekinde söylediğimi hatırlamıyorum. Çok fazla bir uzu çeşidi var. İstediğiniz yani birçok uzuyu bulabilirsiniz. O da bence ayrı bir şey. Bonus. Dondurmacıyla başladık. Dondurmacıyla kapatıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bir damağımızı temizleyelim şöyle. Şimdi seyahatin son durağı olarak hani gitmeden önce yemek yiyelim dedik. Konaki diye bir restorana geldik. Puanı 4.6. Biz de aslında geçerken gördük burayı. Genel olarak baktığımız zaman hep yerel insanlar oturduğunu görüyoruz. Herkes öyle aileleriyle toplanmış gelmişler. Puan da güzel. Yeri de konumu da zaten ekleyeceğim. Bakalım yiyeceğiz ve ondan sonra yavaş yavaş buradan artık Yunanistan'dan ayrılmaya başlayacağız. Bakalım yemeklerimizi sipariş ettik. Gelsin. Yorumlarımızı yaparız. Yaklaşık 50 dakika sonra gelen köfte. Lezzeti gerçekten güzel ama 50 dakika beklemeye değer mi? Bunun için vaktiniz var mı? Sabrınız var mı? Size kalmış. Tadı güzel. Neden geç geldi vesaire falan hiçbir fikrimiz yok. Sadece geç geldiğini aklınızda bulunsun. Bence buranın formatı böyle. Olabilir, olabilir. Ağır. Ama lezzetliyse hiçbir sorun yok. Hani yani Güzel ama hani beni uçurmadı, kaçırmadı. Yani çok mükemmel. Ben bunun için beklerim der misin? Çok açsan demezsin. yani o zaman yedek mekan olarak cebinizde bulunsun diyebiliriz. Evet, yani gelirseniz kötü bir şey yemeyeceksiniz ama bekleyeceksiniz. O zaman diğer tabağı da bekleyelim bize de. Hadi bakalım. Daha bir tabağımız daha var gelmeyen. İnşallah gelecek. Bir süre sonra da ikinci tabağımız geldi. Hüseyin sosis söylemişti.
Domates soslu. Sosis bayağı bildiğin Sosis nasıl bir sosis? rulo köfte gibi geldi. Yandın mı? Sosis diye yenmez. Yani bunu sosis niyetiyle yeme. Bu bir sosis değil. Ama güzel. Tadı güzel mi? Güzel. 10 üzerinden. Sosis olarak verecek olursam 0. Çünkü sosis Genel olarak değil. mekana bir puan verirsen. Yani yemek lezzetleri güzel. Zamanlama 0. 6. Hizmet de iyi. Yani hizmetten kastım çocuk geldi falan filan, hani içkiler vesaire, içecekler hızlı geliyor. Ortalamayı siz bulun, bilemedim gerçekten. O zaman bize afiyet olsun diyoruz. Biz yemeğimizi yiyip artık işi bitirmeye başlıyoruz. Dede Ağaç videosunu burada sonlandırıyoruz. En son sınıra yaklaştık. Çıkış noktasındayız artık. 3 günlük seyahatimizin sonuna geldik. Dinlendik, keyif aldık, yedik, içtik. Tüm Çok ihtiyaçlarımızı karşıladı. Geldik, üstüne bir de market alışverişi de yaptık mis gibi. Bu arada fiyat ve alışveriş videosu bir sonraki video olarak göreceksiniz. Onu videoyu kaçırmamak için abone olup zil bildirimi açarsanız bir sonraki videonun geldiğini görebilirsiniz. Güzel bir fiyat karşılaştırması videosu olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz sınırdan yaklaşık 2 saatte geçmiştik Türkiye'ye kadar. Tam 2 saat, yani tam 2 saatte o İpsala'dan giriş, Kipi'den çıkış süreci tam 2 saat sürmüş. Şimdi de Pazar Kule'den geçeceğiz. Kestanelik Pazar Kule çıkışına gideceğiz. Oradan da ne kadar sürede geçtiğimizi siz şu anda Güldeniz'in tam kafasının üzerinde görüyor olacaksınız. Anlamda yaz. Buraya koyalım. O zaman. Haydi. Senin yüzünde yoğurt mu var ya? Kefir. Vallahi kefir var. Markette kendimi kefire verdim. O zaman haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.